The Economist'in 2023 kapağı çok konuşuluyor ama önce şunu vurgulamak lazım. The Economist kapakları neden bu kadar önemli? Bu kezki kapak çok karışık. Yani hiç bu kadar The Economist karışık bir kapak yapmamıştı. 1988 The Economist kapağında Bitcoin vurgusu vardı. 1988 yılından bahsediyoruz. Ve özellikle o tarihten bu yana bizler her kapağı merakla bekliyoruz. Her ay yorumluyoruz ama yıllık kapaklar çok çarpıcı mesajlar içeriyor ve önümüzdeki yıla neler damga vuracağını bize az çok gösterebiliyor. Yani The Economist kahin değil, falcı değil ama önümüzdeki yıl yaşanacakları kurgulayan akıl arkasında olduğu için ve bunu resmettikleri için çok ciddiye alınması gereken kapaklar yapıyor. 2015'ten bu yana özellikle yaptığı kapakların hemen hemen neredeyse büyük bir çoğunluğu, işaret ettiği büyük bir çoğunluğu çıktı. Yaşananlar gerçekleşti, hepsi çıktı The Economist'in söyledikleri. Bu yüzden 2023'te neler olabilir? Bu kezki kapak çok karışık. Yani hiç bu kadar da Economist karışık bir kapak yapmamıştı. Daha anlayabileceğimiz tonda kapaklar yapıyordu her sene. Ancak bu sene gerçekten çok karışık ve dinsel temanın çok fazla olduğu bir kapak. Şöyle genel hatlarıyla bir baktığınızda önce renkler ilginizi çekiyor. Yeşil, beyaz ve kırmızı renklerin kullanıldığını görüyoruz. Evet, bu onlara göre zaten Noel renkleridir ama aynı zamanda bu renkleri biz İran bayrağından da tanıyoruz. İran'ın bu kadar çok gündemde olduğu bir yılda, bu kadar çok olayların yaşandığı bir yılda İran vurgusunun gelmesi şaşırtıcı değil. Yeşil, beyaz, kırmızı renklerle İran'da acaba bu yıl neler olacağı takip edeceğiz ve göreceğiz. Çünkü kapağın tam ortasında bir Noel ağacı var. Noel ağacı devrimi simgeler. İran'da yaşananlar acaba başka, karşı bir devrime doğru mu ilerleyeceği akıllara getiriyor. Time dergisinin 2015 yılında hazırladığı bir kapakta İran devrimine vurgu yapılmış ve 2025 hedef gösterilmişti. Kapakta özellikle 2025 yazıyordu. Economist'in 2023 kapağında da örtülü İran devrimi mesajı çıkarıyoruz diyebiliriz. Çam ağacı yani Noel ağacının olması önemli. Noel ağacının sol tarafında 3 tane mum, sağ tarafında 3 tane mum var ve tam ortasını da eğer sayarsanız 7 kollu şamdan vurgusu var. Dinsel bir 7 kollu şamdan ve 7 kollu şamdanın tam ortasında atom işareti var ki nükleerin bu yılda yine gündemimizde olacağını ve belki de tam ortasında olacağını gösteren bir simge. Nükleer işaretinin hemen iki altına baktığınızda zaten kuru kafa var. 2022 yılında Rusya ve Ukrayna arasında yaşananlarda belki de son 30-40 yılda hiç gündemimizde bu kadar çok nükleer saldırı gelmemişti. İlk kez bu kadar çok nükleerin gündeme geldiğini gördük ve 2023 yılında da belli ki nükleer çok gündemimizde olacak. Çünkü The Economist kapaklarında bütün simgelerin yerleştirilmesi, ters tuttuğunuzda, düz tuttuğunuzda oradaki yazıların nereye geldiği hepsi çok önemlidir. Bu yüzden The Economist kapağında yorumlarken hani ilk başta evet akıllara gelenler doğrudur ama çok daha derinlemesine incelemek gerekir. Noel ağacının etrafında 9 tane yuvarlak işaret var. Yani ayın 9 halini simgeliyor ve 9 aylık doğumu da simgeliyor. Acaba bu da akıllara şunu getiriyor. İran'da 2023 yılında 9 ay içerisinde önemli şeyler mi yaşanacağı akıllara getiriyor diyebiliriz. Noel ağacının tam altında sanki ağacın köküymüş gibi gözüken ama kralın tacını gösteren bir taç var. Kapağı ters çevirdiğinizde de taç yukarıya gelmiş oluyor ve gözünüze bir hayli çarpıyor. Tek dünya devletinin startı 2023 yılında veriliyor. 7 vurgusu kapakta çok var. 7 kollu şamdandan da anlaşılacağı üzere. 7 yıl içerisinde Time 2030'u hedef göstermişti ve Time.com'da 2030'a doğru bir geri sayım yapılıyor her gün. 2030 yılı küreselciler için önemli bir hedef ve kapaktan anlayacağımız üzere 2023'te artık
taçla beraber, yani tek dünya devletinin tacıyla beraber startın verildiğini, 2030'a doğru bir geri sayım yapıldığını görüyoruz. Peki 7 vurgusu başka nerede var? Yine o yuvarlak işaretlere, Noel ağacının etrafındaki yuvarlak işaretlere baktığınızda zayıf bir hayvan ve iyi bir hayvan, yani kilolu bir hayvan görüyorsunuz. Bu bize Hazreti Yusuf'un kralın rüyasını yorumladığı cümleleri getiriyor. 7 semiz hayvan ve 7 zayıf hayvan. Kralın rüyasında 7 zayıf hayvan 7 semiz hayvanı yiyordu. Ve Hazreti Yusuf bunu yorumladığında 7 yıl bolluk, 7 yıl kıtlık olacak demişti. Yine bir 7 vurgusunu da Ekonomist kapağından alıyoruz. Kıtlığın zaten bir hayli konuşulduğu günlerdeyiz, zamanlardan geçiyoruz. Bu yüzden 7 semiz hayvan ve 7 zayıf hayvanın özellikle vurgulanmış olması kapakta yine kıtlığa bir atıf olarak göze çarpıyor. Tabii orada yine dinsel tartışmalar vardır. Hazreti Yusuf kendisi mi yorumlamıştır yoksa Hazreti Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla mı bunu yorumlamıştır? Bunlar parantez içerisinde. Dinsel temalardan biri de kutsal kasenin yer almış olması kapakta. Hz. İsa'nın son akşam yemeğinde kutsal kase yer alır ve kutsal kaseyi elinde bulunduranın çok güçlü olduğu belirtilir. Dedik ya, bir taç var ve dinsel temalar var. 7 kollu şamdan var, 7 semiz hayvan, 7 zayıf hayvan var ve kutsal kase var. Belli ki tek dünyayı yönetecek, tek dünya devletini yönetecek kralın işaretinin hemen çok az yanına kutsal kasenin konulmuş olması, biz en güçlüyüz, dünyayı biz yöneteceğiz ve güç bizde demek. Kutsal kase oraya tesadüfen konulmadı. Kutsal kasenin hemen yanında bir yasak elma var. Yani Adem'in, Havva'nın cennetten kovulmasına neden olan elma var. Ama İslamiyet'te elma diye geçmez bu, meyve diye geçer. Bunun altını çizelim. Orada diğer dinlere atıfta yine bulunulmuş yasak elmanın olması ve bu kez hem yasak elma var hem de yanında küçük bir elma gibi bir yuvarlak var. Güneş ve ayın kavuşumunu da aynı zamanda ifade ediyor. Yasak elma aynı zamanda Apple şirketine de bir gönderme. Çünkü elmanın hemen yanında copyright yazıyor. Altındaysa loses kelimesini görüyoruz. Yani kaybeden. Acaba Apple 2023'te kaybedecek mi? Ve elmanın hemen üzerinde Çince bir yazı olduğunu görüyoruz. Çin'de teknolojinin daha da ilerleyeceğini ve Amerika ve Çin arasındaki rekabete çok önemli bir vurgunun olduğunu düşünüyorum orada. Yine elmanın hemen altında lose its grip, yani kontrolün kaybedilmesi yazıyor. Ve kontrolün kaybedilmesinin hemen yanında yazan yazı The New World Tech View, yani yeni teknolojik dünyaya bir bakış. Eski dünyada kontrolün artık kaybedilmiş olması, yeni dünyada yine tek dünya devletinin hüküm süreceğine bence işaretlerden biri The New World Tech View yazısı. Ve enflasyona bir vurgu var. Tüm dünya 2022 yılında, gençler özellikle enflasyonla yeniden tanıştı. Enflasyon tüm dünyayı kasıp kavurdu ve de orada geçmiş enflasyonlardan ders alma şeklinde bir cümle kullanılmış. Ve enflasyon yazısı sağda kalacak şekilde hemen onun solunda yine yuvarlak içinde bir kadın ve erkek figürü görüyoruz. Kadın sıfır beden. Erkekse biraz kilolu. Ancak burada bir farklılık var. İkisinin de kafaları boş gözüküyor. Aslında bu kontrol edilebilir insanı, yönetilebilir insanı simgeliyor bir yandan. Alışveriş çantası var ellerinde ve de sıfır beden çılgınlığına, zaten Ekonomist'in içerisinde, dergiyi de okuduğunuzda bunu görüyorsunuz. Özellikle kadınlardaki sıfır beden çılgınlığına bir vurgu yapılmış durumda. Ama şu var, biz ne istersek siz onu yersiniz, onu içersiniz, onu giyersiniz. Burada tamamen vurgulanan bu özellikle. Yine kapağın diğer tarafında da insan beyni gösteriliyor ama beyin mide gibi de gösteriliyor. Ama yine biz oradan çok fazla komplo teorisine girmeden yönetilebilir insanı anlayabiliyoruz çok rahat bir şekilde. Kapakta sol tarafta 3 kuş, sağ tarafta 3 kuş görüyoruz ve yukarı doğru hareket halindeler. Sümer mitolojisinde 6 kuş kıyamet gününü temsil eder. Ve 3 kuşun yine tam ortaya doğru, yani nükleer
işaretine doğru uçuyor olması yine kıyameti simgeliyor aslına bakarsanız. Noel ağacı devrim, üstünde bir nükleer kuru kafa, bir kıyamet günü ve kuşlarla beraber bu desteklenmiş durumda. Yani dikkat edin, The Economist'in kapağındaki her yer, her nokta, her sayının bir anlamı var. Şimdi bize diyecekler ki The Economist bu kadar mı en ince ayrıntısına kadar söylüyor? Evet, bu kadar en ince ayrıntısına kadar çiziyorlar, yazıyorlar. Aylardır bu kapak üzerinde çalışıyorlar ve özel bir ekipleri var. Zaten akıl, dünyayı kurgulayan akıl olduğu için ama bu motifleri, bu mesajları verebilmek, öyle hemen de vermek istemiyorlar. Herkesin de çözmesini istemiyorlar. İşte bu şekilde her noktanın, her yazının, her kelimenin farklı farklı anlamları olduğunu görüyoruz. Yine kapakta yazılardan biri de The Hajj's Future, yani haccın geleceği. Bir kere bu yazının yukarıda olması yükselişi simgeler. İslamiyet'in yükselişini buradan anlayabiliriz. Ama bunun yanında haccın geleceğiyle vurgulanmak istenen 2021 yılından beri özellikle hayatımızda olan Metaverse kavramı ile ilgili. Çünkü hatırlayacaksınız, Metaverse ile hac olur mu? Çok gündeme gelmişti. The Economist de biraz buna vurgu yapmak istemiş. Haccın geleceği, yani hacca gitmeden de hac olur mu sorusunu The Economist kapağına taşımış durumda. Taç dedik, Noel ağacı dedik, dinsel temalar dedik ve yine alt tarafta, sol tarafta sarmaşığın, sağ tarafta ise tezatı olan zehirli sarmaşığın olduğunu görüyoruz ve ağacın köküne doğru, taca doğru ilerlediğini görüyoruz. Bu da tek dünya devletini bekleyen tehlikeleri ifade ediyor. Dinsel temalar yine kapağın en altında da var. Hilali görüyoruz. İslamiyet vurgusunun orada yer aldığını düşünüyorum. Mum var ve tamamen süsleme İslamiyet süslemesi ve de GDO'lu bir çilek olduğunu görüyoruz. Çileğe de benziyor, benzemiyor da gibi GDO'lu yediklerimizi, içtiklerimizi vurguluyor. Yine The Economist belli ki hayatımızda GDO'lu yiyecekler olmaya devam edecek. Üst tarafta The Amish in Indonesia yazıyor. Amishler Pennsylvania'da, özellikle Amerika'da yaşarlar. Teknoloji kullanmazlar. Teknolojiden uzaktırlar. Farklı bir hayatları vardır. Endonezya'da da böyle bir yaşam var. Zaten derginin içeriğini okuduğunuzda bunlara vurgu yapması ilginç. Belki de tüm bu teknoloji çılgınlığına rağmen, en altta The New World View Tech yazısına rağmen, ki onun tam çaprazına denk geliyor The Amish in Indonesia, teknolojisiz bir hayatın da mümkün olabileceğini belki de vurgulamak için Economist bunu kapağına taşımış durumda. Kapağın her yerinde mesaj var. Yani şimdi şuna girmiyorum. Kaç tane yıldız var, kaç tane kalp var, kaç tane nokta var. Bunlara kadar yorumlanabiliyor ve buradan bir mesaj çıkarılabiliyor.